Cebinizde taşıdığınız o cihaz yıllardır sizi dinlemediğini söyleyen bir şirketin en büyük çelişkisine dönüşmüş olabilir. Apple'ı yüz milyonlarca dolarlık hukuki süreçlerle karşı karşıya bırakan bu skandalın arkasındaki gerçeği öğrendiğinizde akıllı asistanınıza bir daha asla seslenmek istemeyebilirsiniz. Perdenin arkası. Yıllarca dijital dünyadaki son gizlilik karesi olarak pazarlandılar. Cihazınızda olan cihazınızda kalır felsefesi, teknoloji tarihindeki en başarılı güvenlik algısı kampanyalarından biriydi. Özellikle 2024 ve 2025 yıllarında piyasaya sürülen yeni nesil cihazlarda kullanıcılara tamamen cihaz içinde çalışan, kişiselleştirilmiş ve bağlamın farkında olan devrimsel bir yapay zeka entegrasyonu vaat edildi. Uygulama aşamasında bu yaklaşımın sağladığı avantajlar tartışmaya kapalıydı. Verilerinizin uzak sunuculara gitmeden sadece telefonunuzun kendi işlemcisiyle lokal olarak analiz edilmesi, sunucu maliyetlerini radikal şekilde düşüren, bekleme süresini neredeyse sıfıra indiren, internet bağlantısı dahi olmadan asistanı kullanabilmenizi sağlayan mükemmel bir mühendislik hedefidir. Çünkü cihaz içi işleme aynı zamanda siber saldırılara karşı verinin taşınma esnasında araya girilerek çalınmasını imkansız kılar. Fakat farklı bir dil modelinin milyarlarca parametresini çalıştırmak, günümüz akıllı telefonlarının RAM kapasitelerini ve termal yönetim sistemlerini sonuna kadar zorlar. Basına yansıyan dava dosyalarındaki iddialara ve sızdırılan raporlara göre bu teknoloji o tarihlerde tam olarak hazır değildi. Kapalı kapılar ardında sistemin yerel işlem gücünün sınırlarına takıldığı durumlar sıkça yaşanıyordu. Kullanıcı deneyimini akıcı kılmak ve pazar rekabetinde geride kalmamak adına performansın düştüğü anlarda verilerin arka planda sessizce merkeze iletildiği iddia ediliyor. Bu teknik sınır ve alınan karar, cihazın hızını arttırırken o aşılmaz denilen gizlilik duvarında görünmez, yapısal bir çatlak yarattı. Üstelik sektör içindeki rekabet baskısı da bu süreci hızlandırıyordu. 2024 sonrası dönemde OpenAI, Google ve Microsoft'un agresif yapay zeka hamleleri Apple üzerinde ciddi bir kamuoyu baskısı oluşturdu. Teknoloji analistlerine göre şirket yıllardır inşa ettiği gizlilik odaklı marka kimliği ile üretken yapay zeka yarışının ihtiyaç duyduğu devasa veri işleme gereksinimi arasında sıkışmıştı. Çünkü modern yapay zeka sistemleri ne kadar fazla kullanıcı etkileşimi görürse o kadar hızlı gelişiyor. İddialar, operasyonel mükemmellik arayışının kullanıcı rızasını nasıl bypass ettiğini gözler önüne seriyor. Peki bu veri akışı teknik olarak nasıl gerçekleşti ve iddialara göre neden bir gizlilik ihlaline dönüştü? Sistemin donanımsal altyapısı aslında çift taraflı bir mimariye dayanıyor. Bir yanda cihazın anakartına entegre edilen nöral motor bulunuyor. Bu çip, alarm kurmak, uygulama açmak veya temel metinleri işlemek gibi basit komutları milisaniyeler içinde tamamen kapalı devre işleme kapasitesine sahip. Buradaki operasyonel verimlilik olağanüstü. Fakat iş karmaşık LLM, yani devasa verilerle eğitilmiş büyük dil modellerine, kullanıcının niyetini anlamaya ve doğal dil işleme süreçlerine geldiğinde sistem muazzam bir hesaplama gücüne ihtiyaç duyuyor. Bir dil modelinin sadece sizi anlaması değil, önceki cümlelerinizi hatırlayıp bağlam kurabilmesi için devasa sunucu çiftliklerinin işlem gücü gerekir. Mahkeme tutanaklarına giren iddialara göre Apple'ın algoritmaları kullanıcının açık rızası olmadan hata ayıklama, ki teknik dilde buna debugging de diyebiliriz, model iyileştirme maskesi altında çalıştı. Davacıların mahkemeye sunduğu belgelere göre asistanın eksik anladığı cümlelerin, ortam dinlemelerinin ve bağlamsal alışkanlıkların düzenli paketler halinde merkeze aktarıldığı iddia ediliyor. İşin teknik riski tam da bu noktada patlak veriyor. Verileriniz Apple sunucularına doğrudan uçtan uca şifreleme protokolüyle gönderilse bile siber güvenlik uzmanları anonimleştirme süreçlerinin kusursuz olmadığını ve yeterince büyük veri kümelerinde kullanıcıların dolaylı biçimde yeniden tanımlanabilme riskinin tamamen sıfırlanmadığını belirtiyor. Yani iddialara göre sistem, size daha akıcı bir yapay zeka deneyimi sunmak, daha hızlı ve doğru cevaplar verebilmek için cihazın termal ve işlemci sınırlarını aşamadığı noktalarda veri örneklerini sistem performansını iyileştirmek amacıyla kullandı. Olayın hukuki bir boyuta taşınması, iddia edilen sızdırılmış mühendislik raporları ve iletişim kayıtlarıyla başlıyor.
Mahkeme kayıtlarına yansıyan bu iç yazışmalara göre geliştirici ekip cihaz içi yani One Device çalışma modelinin henüz istenilen olgunlukta olmadığını üst yönetime bildirmişti. Yapay zekanın halüsinasyon görmesini yani mantıksız ve yanlış bilgiler üretmesini engellemek için dışarıdan sürekli ve devasa bir veri beslemesine muhtaç oldukları teknik raporlarla ifade ediliyor. Ancak hisse değerlerini korumak, yatırımcı beklentilerini karşılamak ve rakip firmaların ürettiği yapay zeka rüzgarının gerisinde kalmamak adına tam kapasite çalışmayan bir teknoloji kusursuzmuş gibi bir vizyona sokuldu. Özellikle ertelenen bazı Apple Intelligence özellikleri ve kamuoyuna sunulan demoların tartışma yaratması, şirketin yapay zeka tarafında beklenenden daha hazırlıksız olduğu yönündeki eleştirileri artırdı. Bazı teknoloji yorumcuları, Apple'ın yıllardır sürdürdüğü önce güvenlik yaklaşımının, üretken yapay zeka çağında ciddi mühendislik darboğazlarıyla karşılaştığını savunuyor. Mayıs 2026 itibariyle gündeme düşen dev tazminat davaları ve SIPA yani Kaliforniya Gizlilik İhlali Yasası kapsamındaki iddialar tablonun ciddiyetini özetliyor. SIPA yasası normalde üçüncü parti uygulamaların kullanıcıları gizlice dinlemesini engellemek için tasarlanmıştır. Ancak davacıların temel iddiası sistemin bizzat kendisinin rızasız bir veri toplama mekanizmasına dönüştüğü yönünde. Bu hukuki süreçler yasal olarak doğrudan bir suç kabulü şeklinde sınıflandırılmasa da davacıların sunduğu teknik kanıtların ağırlığını gösteriyor. İddialar milyonlarca insanın biyometrik ses imzasının ve günlük arama alışkanlıklarının devasa bir algoritmayı eğitmek için kullanıldığına işaret ediyor. Sistem telefonun pil ömründen tasarruf etmek için harika bir yük dağılımı mimarisi sunarken aynı mimarinin kullanıcı gizliliğinde potansiyel olarak nasıl zafiyetler oluşturduğunu kanıtlıyor. Bugün şirket yeni nesil işlemcileri ve özel bulut bilişim adını verdiği yeni mimarisiyle bu donanımsal açıkları tamamen kapattığını belirtiyor. Apple artık verilerin kriptografik olarak kanıtlanabilir bir şekilde korunduğunu ve cihaz dışına çıkmadığını savunuyor. Operasyonel açıdan baktığımızda cihazların yerel işlem kapasitesinin artması hem hız hem de kişisel güvenlik açısından tartışılmaz bir ilerleme. Ancak teknoloji tarihinde toplanan veriler asla geri alınamaz. Yapay zekanın öğrenme ve gelişme açlığı teknik olarak hiçbir zaman sıfırlanmayacak bir ihtiyaçtır. Yarar ve zarar dengesine objektif bir mercekle baktığımızda elimizde eskisinden çok daha entegre, bizi daha iyi anlayan ve günlük işlerimizi otomatize eden bir asistan var. Ancak bunun karşılığında eleştirmenlere göre dijital mahremiyetimizin bir kısmını feda etme riskiyle karşı karşıya bırakıldı. Bu dosya, kapalı kaynak mimarileri ve sadece marka imajına dayanan inancın veri güvenliği söz konusu olduğunda teknik olarak her zaman sorgulanması gerektiğini gösteriyor. Şimdi telefonunuza dikkatli bakın. Size hizmet ettiğini sandığınız bu kusursuz mimari, belki de sandığınız kadar kişisel olmayan bir sistemin parçasına dönüşmüş olabilir. Kendi verilerinizin kontrolünün gerçekten tamamen sizde olduğuna inanıyor musunuz? Karanlık arşivden seçtiğim sıradaki dosya hemen ekranda sizi bekliyor. Unutmayın, en büyük oyun daima perdenin arkasında oynanır. Güvende kalın.